Merhaba. Azıcık bekleyeyim, insanlar gelsin. Son dakika duyurdum, biliyorum. Bir yanda dalga sesleri, bir yanda martı sesleri. Ben de böyle son hazırlıklarımı yapıyorum. Şu anda Türkiye saatiyle saat 9 falan olması gerekiyor. 9'u 20 geçiyor yaklaşık. Burada daha saat 8 civarı, 8'i 20 geçiyor. Sesim güzel geliyor mu? Tüm mesajları açayım. Mesaj yazabilirsiniz. Sorularınızı da yanıtlayacağım. Evet. Savaşçı yayınları gelecek, üyelik yayınları gelecek. Sesim güzel geliyorsa harika. Birazdan zaten telefonu elime alacağım. Size biraz etrafı da göstereceğim. Bir yandan hala süsleniyorum. Gerçi doğal halimleyim. Benim tatil halim böyle. Ben şu anda İtalya'dayım. Kuzey İtalya, batı İtalya diyeyim. Liguria bölgesindeyim. Teşekkür ederim. Dediğim gibi Liguria bölgesindeyim. Önce Milano'ya geldim. Buradan da yaklaşık 2,5 saatlik bir tren yolculuğuyla Sestri Levante'ye geldim. Burası aslında oldukça turistik de bir bölge ve şunu da söyleyeyim. Allah Allah, sinekler konuyor. Turistik de bir bölge. Bir de şöyle bir durum oldu. İtalya'nın tatil dönemine denk geldi. En büyük tatil dönemine. Birazdan zaten size onu da açıklayacağım, ne tür bir tatil olduğunu. O yüzden yoğun, kalabalık bir dönemdi ama çok güzel. Şöyle söyleyeyim size, buradaki kalabalık insanı rahatsız etmiyor. Tamam, kalabalık ama Türkiye'de bir kalabalıkla karşılaştığınız zaman ne dersiniz? Hani böyle halk denize gitti, millet denize giremiyor falan der insanlar. Ya da yani rahatsız eder kalabalık, çıkamazsınız, kadınlı, çocuklu falan. Burada öyle bir durum yok. Herkes bir şekilde uyum sağlıyor, kalabalıkta olsa, ya da bir saygı var. Evet, şöyle bakıyorum. Hi, it's a beautiful day. Where you are? I'm at Liguria, Italian coast, I can say. Hiç dönmeyeyim. Ailem var, ailem Türkiye'de. İmparator yayını dönünce daha rahat yapacağım ama kısa bir imparator yayını yapacağım. İmparatorlara bir sürprizim olacak. Floransa'ya gitmeden terk etmeyin diyorsunuz. Aşırı bir kere sıcaktı. Bir de çok turistik ve kalabalık bir zaman. Floransa'ya gitmeyi evet çok istiyorum. Ama mesela bunu daha bir bahar zamanı yapmayı isterim. Bir de benim en çok istediğim yerlerden biri Venedik Bienali zamanı. Ama onu da mesela atıyorum Kasım ayında yapabilirim. Böyle düşüncelerim var, yoksa Floransa'yı da düşünüyorum. Şimdi mesela bir keşif turu gibi oldu benim için. İtalya soğuk mu? 35 dereceydi. Sıcaktan dolayı hasta oldum yani. O kadar sıcaktı. Teşekkür ederim, çok mersi. Şöyle, bunu da bugün aldım. Çok hoşuma gitti. Ben de hemen böyle göstereyim de dedim. Şöyle telefonu biraz yere koyayım, biraz etrafı da göstereyim isterseniz size. You are from Torino. Hi. Yes, I know it. It's near Liguria. Nedir? Benim ateşim orayı ısıtmıştır. Bilemiyorum ya. Ya İzmir için çok üzüldüm. Dün zaten geçen gün oldukça üzüldüm. Haberim de yoktu. Paylaşımlar yaptım. Böyle şımarıklık mı yaptım dedim, bilmiyordum. Şöyle bir şey söyleyeceğim size yalnız.
Burası oldukça yeşil bir coğrafya. Şöyle size biraz göstereyim hava fazla kararmadan. Bugün öyle bir yağmur yağdı ki gök delindi neredeyse. Sonra kısmen açtı. Şuralar falan yeşillik, buralar yeşillik, her taraf dağ, dağlık ve yeşil. Belli bir düzen de var, evler var. Evler çok eski ama o güzelliği korumuşlar. Yani hani eski bunu yenileyelim, pimapenli yeni ev yapalım falan anlayışı yok Türkiye'deki gibi. Baştan sağlam yapmışlar ve o güzel şeyi koruyorlar. Türkiye'de yapılmayan bir şey. Ve buralarda bu kadar ormanlık. Yalnız sordum, burada orman yangını oluyor mu diye. Olmuyor. Neden olmuyor sizce? Var mı bir fikriniz? Türkiye'de neden oluyor? Ha belki bunu şey yapıyorlar. İnsanlar diyeceksiniz ki Türkiye'de orman yangınlarının sebebi işte kötü insanlar ormanları yakıyorlar. Ama demek ki yeterince önlem alınmıyor. İlla ki her yerde kötü insan olabilir, orman yakabilirler ama burada bir kere mesela en çok kullanılan sistem tren yolu. İnsanlar trenlerle bir yerlere gidiyor. Araba kullanmak çok daha zor oluyor. Yolu uzatıyorsun. Tren yolu olunca her şey bir kontrol altında oluyor. Zaten sigara içen insan sayısı az. Araba yolu da fazla yok. Tren yolu var. Yani kimse araba kullanırken sigara yakıp da ondan sonra dışarı atmıyor. Böyle olunca yangın da çıkamıyor. Ya da ormanlık yerlere elini kolunu sallayan gidemiyor. Belki bu önlemler de yangına engel oluyordur. Yani illaki orman yanıyor. Başka kötü insanlar ormanlarımızı yaktı, küreselciler böyle böyle yaptı diye düşünmemek lazım. Önlem alınınca demek ki olmayabiliyormuş. Yani mesela ben bunu gördüm. Tabii ki ülkem için üzülüyorum. Yani çünkü ülkemiz çok güzel. Doğal kaynakları, doğal güzellikleri çok güzel. Ama bunu korumayı bilmiyoruz. Yani düşünüyorum, Türkiye'deki güzellikler burada olsaydı bu yönetimde kim bilir nasıl bir cennet yaratırlardı. Yani gerçekten örnek alınsa bunu çok isterdim. Bu da üzüldüğüm bir şey. Yani elimizdekini böyle değerlendiremiyor oluşumuz. Şöyle biraz bakayım sizin yorumlarınıza. Teşekkür ederim. Thank you Daniel. The ocean and the waves sound so good. Thank you. Yeni yapılan binalar eski binalarla uyumlu mimariyle yapılıyor. Şehir bütünlüğü bozulmuyor. Yani şöyle bir şey, evet buralarda böyle. Mesela şunu söyleyeyim, Yunanistan'da her tür tente, balkon kapama diye bir şey yok. Her tür tente beyazdı. Mavi beyaz bayrak rengi, ya mavi kullanılıyor ya beyaz kullanılıyor. Burada hepsi yeşil çünkü bayrağın renginde yeşil var. Çünkü bir şey saygı olarak da görürüm ben bunu. Mesela tarlalara, toprağa, doğaya bir saygı var burada. Yeşil, hepsi yeşil. Türkiye'de ise her önüne gelen istediği şekilde yapar. Yani kimi kahverengi pimapen koyar, kimi beyaz, kimi başka bir şey. İğrenç, karma karışık bir şey çıkıyor. İsteyen istediği tabelayı koyuyor. Böyle olunca da bir güzellik olmuyor. Sen kendi elinle mahvediyorsun toprağı, yani ülkeyi. Burada bu tür düzenler gerçekten etkili oluyor. Ben bu yayına bu arada altyazı koyacağım. I will make some subtitles so you can understand the broadcast. Evet. Teşekkür ederim. Tatil yaramış diyorsunuz. Ya açıkçası dün 15.000 adım yürüdük. Bayağı yani tatil mi dersiniz, seyahat mi dersiniz? Oldukça keyifliydi. Buonasera. Savaşçılar için daha fazla yayın gelecek mi? Gelir, neden gelmesin? Döndüğüm zaman zaten gelecek ama imparatorlara bir yayın yapabilirim. Birazcık şunu şöyle koyayım. Size biraz heyecan olsun. Ya da şöyle deniz kenarını göstereyim. Deniz kenarı ve dalgalarla yayın olsun mu? Ne dersiniz?
Ben çok seviyorum şu görüntüleri ya. Evet. Tabii böyle terliklerleyim çünkü kumdayım ve rahat etmek istiyorum ve bolca yürüyorum doğal olarak. Umarım sizi de biraz böyle rahatlatmıştır bu dalga sesleri, doğa, rahat ortam. Burada insanlar çok rahat çünkü yani rahat, mutlular, kimse kimseye karışmıyor, kimse kimseyi rahatsız etmiyor. Tabii ki ufak tefek şeyler oluyor ama o yani çok normal. Yes, I went to Portofino, but it's a little, very little coast. Şöyle de söyleyeyim size. Mesela burada bana sordular, Instagram'da sordular. Dediler ki Napoli'ye gidecek misin, Amalfi'ye gidecek misin? Şöyle bir şey var, ben buraları yanımda bu bölgeyi çok iyi bilen, İtalya'yı çok iyi bilen biriyle. Ve buradaki en sıradan kasaba bile Amalfi'den çok daha güzel imiş. Ki öyledir de büyük ihtimal. Ben şaşırıyorum. Gittiğim küçücük bir kasaba, hiç adını duymadığım bir yer. Ve bir gidiyorum. Öyle güzel binalar, öyle güzel bir doğa ki şaşırırsınız. Ama Amalfi ise, Portofino ise tamamen turistik bir yer. Turistik yerler. Biraz da belki turist kazıklama. Kazıklama demeyeyim. Burada kimse kimseyi kazıklamıyor Türkiye'deki gibi. Yani Türkiye'de gerçekten güzel kafa bir yer varsa, güzel manzaralı bir yer varsa hangi mafya çöker, kim kimi kazıklar, bunları hep konuşuruz. Burada bu durum böyle değil ama dediğim gibi sıradan küçük bir köy, öyle bir yere gittiğinizi düşünün, orada bile güzellikler var. Bu çok iyi tabii ki. You have Birkenstock flip-flop, huh? It's not a Birkenstock like that, but kind of. And blue turquoise nail polish. Because I walk too much, so I wear this kind of things. Biraz daha etrafı göstereyim, biraz daha dalga dinleteyim. Belki benle birlikte güzel gelir. Mikrofon alacaktım ama dedim ki bu ortamı biraz yaşatayım. Şöyle, Türkiye gibi cennet ülke, yani Türkiye eleştirisi diyorsunuz. Ben Türkiye'nin doğasına bir şey demiyorum. Türkiye'yi çok da seviyorum. Bayılıyorum Anadolu'ya. Ama benim sevmediğim kısım anlayış, oraya giden görgüsüz insanlar. Yani Türkiye ile bir derdim yok. İşte bak, İspanya'da yaşayan bir arkadaş doğada olan bir yerde bırakın mangal yakmayı, kibrit çakmak bile yasak deniyor. Demek ki olmayabiliyormuş yeterince önlem alınınca. İtalya'ya da görgüsüz insanlar gidiyor. Görgüsüz insanlar ne kadar Schengen alabiliyor emin değilim. Yani görgüsüz insanlar gidiyor ya da neresine gittiklerine bağlı. Evet, en turistik yerlerine belki gidiyorlardır. Ondan sonra Amalfi'ye gittin mi, oraya gittin mi diye soruyorlardır eminim. Arapça yazan biri var, tabii anlamadım. I need to visit Turkey. Which place do you recommend? Actually, at September, go to Turkey. September is better. Many places at Turkey, actually. History or nature, what do you want? It depends. Videolarım çok hoş demişsiniz. Teşekkür ederim. Şöyle biraz deniz, biraz ayakları. Yalnız burada çoğu deniz kenarı kumlu. Ben taşlıyımdır. Taş olan yerler de var.
Ama kumda birazcık işte ayaklarım kumlanıyor. Bu biraz sorun oluyor. Teşekkür ederim. Ama ben de buraya gelerek tabii İtalya hakkında bayağı fikir sahibi oldum. Yaşayarak gördüm. Ve çok da hoşuma gitti. Yani sizle de o yüzden bunları paylaşmak istedim. Yani bunu bir ülke eleştirisi olarak görmeyin. Örnek almamız gereken güzel şeyler olarak görün lütfen. Yine bir uzun mesaj var. Buna bakayım. Evet. Ya ben açıkçası alkol peşinde değilim. Hani şeyleri deneyin diyorsunuz, içecekler olabilir. Hmm, teşekkür ederim. İyiyim. Dediğim gibi tatildeyim. İtalya'dayım. Ligurya'dayım. Ya Amerika'da bile yangınlar oluyor. Çok sıcaktan da yangınlar oluyor. Ama şöyle bir şey var. Kuralları sıkı sıkıya uygulamak ve doğa odaklı yaşamak, böyle bir şey var. Bir de yangının asıl önlem yöntemi yangın çıkmadan buna engel olmak. Yoksa yangın başladıktan sonra zaten başını alamıyorsun. Maalesef öyle. Ben Cem Yılmaz'ın falan eski sevgilisi değilim. Bilemediniz. Teşekkür ederim. Şöyle birazcık deniz kenarına doğru yürüyeyim. Şu an mikrofon yok, belki sesimi duyamazsınız. Ama biraz ortamı göstermek istediğim için. Birazdan uzun süredir yapmamıştım. Kısa bir imparator yayını yapacağım. Onlara ufak bir sürprizim olacak. Heyecanlandıracak bir sürprizim. Evet. Evet. Thank you. Savaş yayını döndüğüm zaman yapacağım. Teşekkür ederim. Ojelerimi beğendiyseniz. Evet. Böyle maviler sürdüm. Kıyafetim olsun diye. Yani sahilde, deniz kenarında ince çorap olmaz lütfen bu terliklerle, bu ortamda gerçekten. Birazcık kışı, sonbaharı bekleyin çorap için. Thank you for your donation. Yani dün 15.000 adım atınca, yani 15.000 adımı ben topuklu ayakkabıyla atsam ayaklarım bu güzellikte kalmaz. O yüzden ortopedik ve rahat ayakkabılar, terlikler tercih ediyorum uzun yürüyüşlerde doğal olarak. Ya da topukluyla kumsala gelmek ciddi görgüsüzlüktür, olmaz. Panties. I have panties too. Of course. Tekrar alıyorum. Ve birazdan yayını kapatacağım. Sorunuz varsa alabilirim hala. Evet. Belki ileride bir İtalya tatili gezisi bile yapabilirim. Böyle bir şey düzenleyebilirim. Bilmiyorum, nasıl düşünürsünüz? İster misiniz? Benle birlikte müzeleri gezmek, resimleri izlemek, değişik yerlere gitmek. Çünkü şöyle bir şey var. Bir bölgeye gittiğiniz zaman, yeni bir ülkeye, insan bilemiyor nereye gideceğini.
Nereye gideceğini, doğru yeri bulana kadar zaman ve para kaybediyor. Bu çok önemli. Doğru noktaları bulmak. Teşekkür ederim Şevko. Evet, evet. Döndüğüm zaman savaşçı yayını yapacağım. Belki havaalanından bile biraz size tabanla hasret giderebiliriz. Ama biraz daha bekleyin, bir gün daha bekleyin. Ama imparatorlara ufak bir yayın yapacağım. Bu arada şöyle bir sürprizim olacağını söylemiştim. WhatsApp paylaşımı yapacağım. Sınırlı sayıda izleyicime, takipçime, belli şartları yerine getiren takipçilerime WhatsApp ulaşım hakkı tanıyacağım. Ayrıntıları da size anlatacağım. Mesela şu anda yüzen biri var, denize girmeyi istiyor. Bugün öyle yağmur yağdı ki hava böyle biraz dalgalı. Ama ben de bugün bir kere girdim. Evet, ne diyordum? Bir WhatsApp erişimi sağlayacağım. Sınırlı sayıda özel takipçime ve şartları bildireceğim. Bunun müjdesini buradan vereyim. Tabii detayları ilk başta ben imparator üyelerimle paylaşacağım ve ön rezervasyon, nasıl diyeyim, bu kişilerdeki hani ayrıcalıklar ya da ilk baştaki haklar tabii ki imparator üyelerin için. Yalnız şunu da söyleyeyim. Özellikle yurt dışındaki üyelerin Patreon'u ihmal etmesinler. Bakıyorum çok sayıda yurt dışından izleyicilerim var. Neredeyse yarısı yurt dışından. Ve bunlar için de ben Patreon'u kullanıyorum ve Patreon'u daha da arttıracağım. O yüzden Patreon'a beklerim yurt dışındaki kişileri. Hava biraz İtalya'da fetiş temalı sanat müzesi var mı? Onu da buluruz, vardır. Şöyle bir şey söyleyeyim. Amerika'da Erotic Art Museum diye bir müze vardı. Birkaç sene önceydi. Yani İtalya'da her şey zaten bir. Yani sokakta yürüyorsunuz, sanat görüyorsunuz. Zaten cinselliği falan bunu da görüyorsunuz. Ama dediğim gibi böyle şeyler de düşünüyorum, bu tür paylaşımlar. Yani benim gibi bu kadar estetiğe, güzelliğe meraklı bir kadın tabii ki bunlarla, böyle yerlerle ilgilenir. Ne bileyim, evet. Yayını yavaş yavaş kapatıyorum. Size bir 5 dakikalık, 10 dakikalık bir imparator yayını açacağım birazdan imparatorlara. Bekleyin beni. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi akşamlar. Bye bye. Well, like, I think you'll feel like you are.